Yeni bir günden herkese günaydın. Saat 5'te kalktık. Şimdi Taşkent'e doğru yola koyulduk. Otelimizden ayrılıyoruz. Taşkent serüvenimiz başlasın. Semerkant'ın tren garı burası. Şimdi hızlı trene binip Taşkent'e geçeceğiz. Yaklaşık 2 saatlik yolculuğumuz var. Tren saat 6.20 gibi gelecek. 6.30 gibi de buradan çıkış yapacağız. Evet. Trenimizden indik. Ve Taşkent'e geldik. Şimdi valizlerimi falan bırakıp daha sonra keşfe çıkacağım. Taşkent'e geldik. Otele eşyalarımı koydum. Ama otelden çıkmadan önce bir şey yapmamız lazım. O da korona testi. Çünkü Türkiye girişte artık test isteniyor. Test sonucu isteniyor daha doğrusu. Dolayısıyla şimdi bir test yaptıracağız otelde. Daha sonra da Taşkent seyahatimize başlayacağız. İsterseniz testi yaptıralım. İnşallah negatiftir. Yaptırdın mı abi? Evet abi yaptırmış. Sıra bizde. O kokuyor. İşte bir tane veriyor musun? O kadar zor geliyor ki. Tabii yine gözümden yaş geldi her zaman gibi. Şimdi otelden çıkıyoruz. İmam Meydanı'na doğru gideceğiz. Hasli İmam diye geçiyor ismi. Taksiye atlayacağız ama taksiyle ilgili küçük bir detay var burada. O da şu. Burada herhangi bir arabayı el edip durdurabiliyorsunuz. Fiyatla anlaşırsanız size taksicilik yapıyor. İlla taksi yazmasına gerek yok yani. Öyle herhangi bir arabayla da istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Taksi ama yani normal sivil taksi. El etmek istiyoruz. Bunu kes. Ya biz şeyi göstermek istiyoruz videoda. Hani normal araçlarda taksi oluyor ya, onu göstermek istiyoruz. Geçmiyor mu öyle? Ama yok hepsini hallediyorduk ya. Yok geçiyor da yani az geçiyor. Az geç. Ana cadde nerede yakın mı yürüme? Yakın bir yürüme abi. Sen buradan düz gidebilirsin. Burada da var. Tam düz gittikten sonra var yani. Bu adam direkt Türkçe konuşuyor ha. Şu an fark ettim. Hani alışığım çatpat anlamaya ama bu adam direkt Türkçe konuşuyor ya. Neyi bekliyorum? Ben burada çalışıyorum. Ne hiç? Otelde mi? Evet, otelde çalışıyorum. Sonra böyle gidelim. Evet, tam gittikten sonra ileride şey var yani. Arabada geçiyor. Burada da taksiler var zaten. Tamam eyvallah. Selamünaleyküm. Hastı imam. Hastı imam. Lan. Taksi desek Biz- daha iyi olmaz bizim- mı? Anlamıyorlar Bizim sanki. taksi olayı. Anlıyor abi ya. Abi el ediyorsun hepsini. Hadi. Mehmet abi ısrarla. Hayır, istediğimiz arabaya binebileceğiz. Sadece. Ha. Selamünaleyküm. Hastı imam. Ne kadar? 35.000 soma anlaştık. O da ortalama $3,5 falan yapıyor. O da işte 25 lira falan. Ben de bir sıra kanka. Evet, kanka sen de. Özbekistan güzel mi? Yine gizli bir tarikat gibi aynı şeyleri tekrar etmeye başladık. Karşımızdaki kameralar. Fiyatı ve detayları merak edenler Halil'in ve Mehmet abinin kanalına gidebilirler. Ben tekrar etmeyeceğim aynı şeyi. Şu an bindik normal bir araca. Hasli İmam'dı değil mi? Evet. Hasli İmam'a doğru gidiyoruz. Meydan sanırım orası, gidince göreceğiz. Yok yok. Senin meslek ne? Yemek var ya. He? Aş mı yapıyorsun? Aş mı satıyorsun? Satıyor. Ha. Adam aşçıymış. Ama bu iş ama Bu iş Ekstra. Boş vaktinde. Ha, boş vaktinde. boş vaktinde bunu Ha. yapıyorsun. Ha. Bu arada Sıkıda az. Özbekistan'da yani araba altın değerine gerçekten. Herhangi bir ekstra iş yapmadan gayet böyle taksicilikle gününüzü kurtarabilirsiniz, paranızı kazanabilirsiniz. O yüzden burada çok fazla araba var. Türk yemekleri mi daha iyi yoksa Özbek yemekleri mi daha iyi? Özbek daha iyi. Daha iyi Özbek. Hep et yiyorsunuz değil mi? Et. Evet. At eti. At ya. At yok mu? At. Yemeyeyim ben. Yemiyor yani. Niye? Yemiyorum. Davliden aşırı oluyor. Tansiyon yükseliyor değil mi? Ha. Tansiyon yükselti. Güçlü. Bak ben biliyorum oğlum. Sıcak.
Bunu ben de anlıyorum abi şu an. Şu ana Türkçe kadar konuşuyor evet, yani adam. anladık şu ana kadar. Evet abi de hep sürekli şey. Ben Çukur- anlıyorum dinlerini de. Kop. Şimdi Hasbi İmam Meydanı'na geldik. Şöyle bir yer. Şimdi birazdan içeri gireceğiz. Buranın olayı tarihin ilk yazılı Kur'an'ın burada olması. Etrafı keşfediyoruz şu an. Bakalım civarda ne var ne yok. Beraber görelim. Şimdi şurası el işi yapılan yer. Şurası mescit. Burası da müze. Kur'an-ı Kerim'in olduğu yer burasıymış. Şimdi içeride normalde telefonla ya da herhangi bir şekilde fotoğraf ve video çekmek yasak. Biz de izin koparmaya çalışıyoruz. Eğer izin alabilirsek içeriden size fotoğraf ve video çekmeye çalışacağım. Bakalım alabilecek miyiz? Şu izin alamadık. Aslında iznimiz var ama bizim rehber şu an bizde değil. İzin de onda. Ona dolaşamıyoruz şu an. Ona ulaşana kadar şuraya gideceğiz. Burası eski bir medrese. 16. yüzyılda yapılmış bir yer. İçerisinde el sanatları yapılıyor. Oraya bir bakacağız. Daha sonra da izin geldikten sonra da dünyanın ilk Kur'an-ı Kerim'in olduğu yer olan bu müzeye gireceğiz. Ondan sonra da bakalım ne yapacağız. El işleri yapılan yerler buralar. Böyle gördüğünüz her kapıda bir el işi yapılıyor. Kolay gelsin. Bunların hepsini sen mi yaptın? Evet, hepsini ben yaptım. Hepsi el iş. Hepsi el işi. Aa süper. Nereden geldiniz? Türkiye, Neresinden? İstanbul. İstanbul. Türkçen iyi bayağı yalnız. Bayağı iyi Türkçe Ben konuşuyorsun. orada 4 ay buldum. 4 ay yaşadın orada. İnşallah Şubat ayından sonra yeni gideceğim. Yine gideceksin. Evet, İstanbul'da Kadıköy'ü Aa ben de Kadıköy'de yaşıyorum. Kadıköy'de Düdükpınar Kılıç Sokağı. Sokağa kadar resmen öğrenmişsin. Helal olsun. Vallahi ben de 4 aydır İstanbul'da yaşıyorum ama hala sokağımı öğrenemedim. Helal olsun sana. Durum nasıl? Korona nasıl? Yani biraz sıkıntılı ama bura bayağı rahat. Evet, burada bayağı... Niye böyle burada? Burada korona yok çünkü. Yok. Evet, yok. Maske de kullanmıyorlar. Evet. O güzelmiş bak. Evet. O güzel. Ama çok seviyorum İstanbul'u. İstanbul güzel yer canım. Neresinden Türkiye'nin? Köyden mi? Yok ben aslında Trabzonluyum. Biliyor musun Trabzon'u? Hayır, gitmedim hiç. Bursa'ya gittim, Ankara'ya gittim, Edirne'ye Aslında gittim. Trabzon'a gitmen lazım ya. Bırak Bursa, Edirne'yi falan. Bolu'ya gitmek istiyorum. Çünkü Güzel, Bolu da güzel de bir Trabzon'u gör. En iyi Trabzon. Türkiye'nin en güzel şehri Trabzon. öyle bir Tabii canım. İnşallah. Memleketçilik kazanacak. El işlerin çok güzel yalnız. Size göstereyim şöyle. Detaylara baksanıza. Çok güzel yapıyor gerçekten de. Ha hediye mi vereceksin? Ay sağ olasın. Bura neresi peki? Burada bir şehir var. Bu Buhara bu. Buhara. Evet. Ha çok sağ ol. Çok teşekkür ettim. Osmanlı'yı çok seviyorum. Osmanlı çok seviyorsun. Evet. Her Osmanlı bitti, dünyada her şey bitti. Ay. İslam bitti. Eyvallah. O yüzden Osmanlı'yı çok seviyorum orada. Yeni gitmek istiyorum aslında. Türk arkadaşların var mı çok? Var, evet. Orada var. Abi şu an bir tane daha arkadaşın oldu. O da ben. Tamam, iyi oldu. Buhara yaptık. Semerkant'ı yaptık. Şu an Taşkent'teyiz. Yarın dönüyoruz. Yani, evet. Ziyaret kısası makbul. O atasözü var mı burada da? Hangisi? Ziyaretin kısası makbul. Evet, aynı. Aynı mı? Evet. Vay be. Aynı şey. Benzerlikler çok fazla. Çok fazla benzerlikler var yani. Yani kardeş olduğumuz için. Aynen öyle. Kardeş olduğumuz için doğru dedin. İsmin Nimetullah. Nimetullah. İsmin Nimet. Halil ben de bu arada. Memnun oldum. Memnun oldum. Kağıdı ipek, Evet. çerçevesi. Ceviz ağaç. Hmm. Kaç gün sürüyor onu yapma? Genellikle Kaç saat? 2-3 gün sürüyor. 3 gün sürüyor şunu yapması. Kağıdı, şu arkasındaki kağıt ipek. Çerçevesi ceviz. İstersen ben Çok ne tatlıymış kadar bu ya. var? Ne kadar bu Nimetullah? 80 TL. Sonda 100.000 son. 100.000 som. Evet. Böyle hediye verdi olmaz bir tane almam lazım. Hayır ya. Ben bunu kardeşime... Sen Türkçe bildiğini unuttum ya. Ben aslında burada... Bir şey lazım değil. Yok. Ben kardeşime alacağım. Kardeşim kedileri çok sever. Ha, Onun için alacağım. Ben zaten alacaktım. Şimdi yeni yaptım ben.
Çok güzel ama. Nimetullah çok sağ ol. Tekrardan çok teşekkür ettim. İstanbul'da görüşmek üzere. İnşallah. 2 tane küçük tablo aldım. Bir tanesini kendi hediye etti, bir tanesini de ben aldım. Şimdi seyahatimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi o el sanatlarının olduğu medreseden çıktık. Kur'an-ı Kerim'in olduğu müzeye gidiyoruz şu an. Şimdi iznimizi gösteriyoruz. İzni alıp içeri gireceğiz. Şimdi Faruk abi buranın müdürü. Bize burayla ilgili bilgi verecek. Ayakkabıları çıkarıyoruz. Bakalım içerisi nasıl? Oo. Kur'an-ı Kerim dünyada en eski Kur'an-ı Kerim saklandığı müzedeyiz. Bu Kur'an-ı Kerim Hazreti Osman zamanında Halife Osman yani Peygamberimiz sahabelerinden biri Aşere-i Mübeşşere'den olmuş. Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında yazılmış. Yani bu Kur'an-ı Kerim'den 6 taneydi. 6 tane yazmışlar. 5'ini Hazreti Osman büyük şehirlere göndermiş. Yanında bir tane hafızla yani Kur'an'ı öğretici birisiyle göndermiş. Bir tanesi evinde saklanmış. İşte bu önümüzdeki Kur'an-ı Kerim evinde saklanmış diyorlar. Çünkü Hazreti Osman bu rivayetlere göre, kitapta okuduğumuza göre Hazreti Osman Kur'an okurken şehit edilmiş, öldürülmüş. İşte Kur'an okuduğu zaman katil ettiler Hazreti Osman'ı ve Kur'an üzerinde yıkılmış. Kanları dökülmüş sayfalara. İşte o kan hala var. Hazreti Osman'ın kanları var ama maalesef görünmez çünkü şimdi ortadan açılmış Kur'an-ı Kerim. O Diğer ilk sayfalarda evet, Bakara suresinin üzerinde dökülmüş kan. İşte buna göre bu Kur'an-ı Kerim dünyada en eski Kur'an-ı Kerim diyebiliriz. Kitap şeklinde ilk Kur'an-ı Kerim diyebiliriz. Diğer 5 tane nereye dağıtılmış biliyor musunuz? Şimdi benim arkadaşlarım bu kütüphane, Diyanet Başkanlığı'nın kütüphanesinde çalışan arkadaşlarım gittiler, Mısır'a gittiler. Mısır'da var bir tanesi, Mısır'da var ama o gösterilmez, halka gösterilir. Sadece bu Taşkent'te var. Bir de Türkiye'de Topkapı'da var diyorlar Evet. ama göremediler arkadaşlarım. Ama diyorlar ki o biraz sonra yazılmış, kopya edilmiş bu Kur'an-ı Kerim'den. Yani ne diyor yani büyüklüğü de bundan biraz küçük yani. Şimdi bildiğimize göre 2 tane sadece var dünyada. Bir tanesi burada, bir tanesi Mısır'da, Kahire'de, İskenderiye Kütüphanesi'nde var diyorlar. Aynı Kur'an yani oradaki Kur'an aynı. Birebir. Evet, yazısı da o. Şimdi burada bu Kur'an-ı Kerim Ceylan derisine yazılmış. Daha yakın. Ceylan derisine yazılmış. Ama burada tüm Kur'an-ı Kerim değil, bize kadar ulaştığı kısım sadece 1/4 yani çeyrek Kur'an var burada. Şimdi bu açılmış sayfa Araf suresi 7. sure 33-35. ayetler. O yazı Hicazi yazısı diyorlar. Bizim alimlerimiz Hicazi yazı, Hicazi Anbari. Bazı alimler Kufi yazısı diyorlar. Bu yazı modern Arapça yazıdan farkı burada noktalar ve harekeleri yok. O yüzden biraz okunması zor Kur'an-ı Kerim'in. Evet. Biz ortadan açmışız. Yani iki tarafın dengesi yani. Ama neden sağlamak. bu kadar büyük yazılmış? Onun sebebi nedir sizce? O zaman benim fikrime göre Arapça yazı ne diyor yani terakki etmemiş zamandı. Yani böyle Gelişmemiş mi? gelişmemiş Evet. devriydi yani. Anlaşılır olsun diye mi büyük Evet, yazdılar? evet. Bu Kur'an'ın hepsi değil, bir kısmı sadece değil mi? 1/4. 1/4. 7 cüz kalmış burada. 7 cüz. 30 cüz. Şimdi modern Kur'an'da 30 cüz varsa 7 cüz var. Bunu ilk buraya nasıl geldi? Bu hep Ha. Özbekistan'da mıydı? Bu Kur'an-ı Kerim 14. yüzyılında Hazreti Emir Timur
bizim milli kahramanımız. Evet, Dün Tümer. mezarına gittik. Ha işte Semerkant'ta. o kişi şeyden Irak'tan Basra şehrinden getirmiş bir rivayet var. İşte Semerkant'ta bu Kur'an-ı Kerim'i sakladılar bir medreselerinden bir tanesinde. Yani adı Nadir Devan Begit Ağa diye adlı medresede saklanmış bu Kur'an-ı Kerim. Ama 19. yüzyılın sonunda Rusların işgalinden sonra bu Kur'an-ı Kerim'i Ruslar o zamanki Rusya'nın başkenti olmuş Sankt Petersburg'a götürmüşler. Orada imparatorun kütüphanesinde şimdi meşhur müze var. Ermitaş Müzesi'nde Ermitaş saklanmış. Müzesi. Evet. Yani imparatorun kütüphanesinde saklanmış. Deli Kur'an- Pedro zamanı mı acaba? Kim? Deli Pedro zamanı olabilir mi? Bence Nikolay. Nikolay. Tamam. Ki. İşte ama Rus inkılabından sonra 1917'de bu Kur'an-ı Kerim'i Rusya'nın Ufa şehrindeki Müslümanlara, Tatarlara vermişler. O zamanki Rusya'nın İslam merkezi Tatarstan, Ufa şehirleriydi. Ama 1923'te Lenin'in kararıyla bizim alimlerimiz şeyine göre yani ne diyor isteğine göre bu Kur'an-ı Kerim geri dönmüş buraya. Önce Semerkant'a gelmiş. 1924'te özel trenle buraya Taşkent'e getirdiler. Bu müze, bu binada 1989'dan beri Kur'an var. Bu binada eski bina Mu'i Mübarek Medresesi diyorlar. Kaçıncı yüzyılda yapıldı acaba? 16. yüzyıl. 16. yüzyılda yapılmış medrese. Ama o inkılaptan sonra 1917'den sonra bu müze kapatılmış. 1950'lerde bu bina o zamanki Orta Asya ve Kazakistan Müslümanlar İdaresi ne kütüphane şeklinde verildi. 2007'de burada restore edilmiş burası. Bu hep yeni yani restoreden sonra. İşte adı Mübarek, Farsçadan mübarek saç diye tercüme edilir. Bu Kur'an-ı Kerim'in aşağında içerisinde 2 tane Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın saçları, sakalı şerifleri var. O yüzden yani Onları göremiyoruz değil mi? yok o da yani gösterilmez. O da izin lazım. Ona ayrı bir izin. İşte izin. Bu izin ona yetmiyor. Bizim izimiz yetmez mi ona? Yok, yetmez. Normalde böyle fotoğraf video çekmek çok zor burada. Değil mi? Yani izin İşte box cam ekran, vitrin Almanya'dan getirdiler. İçerisinde bu kurşun işlemez. deri olduğu için yok. Bozulmasın diye herhalde. Bozulmasın diye rutubet verici bir mekanizması var. Deri olduğu için rutubetli havada saklanması lazım. Kapıyı çektin yani. Bir saattir fotoğrafını yüzünü çekiyoruz. Mehmet abi diyor ki çok da şey yapmayalım. Şu ön yüzünün fotokopisini çektik yani neredeyse. Bu arada burada sadece dünyanın en eski Kur'an'ı yok. Diğer odalarda da çeşitli Kur'anlar ve mealleri var. Büyük kitapları evde saklamak cinayetti. Komünizmde ateizm mefkuresi vardı. O yüzden böyle küçük Kur'anları saklamak aktüeldi yani. Anladım. Büyük olsa yakalayabilirler, Evet, anlayabilirler diye. Şu Böyle küçücük Kur'an-ı küçük Kerim'de bulmak zor yani. Doğru. şu altındaki de büyüteci değil mi? Onunla Evet, beraber büyük okuyorlardı. evet, evet. Tüm sureleri içinde barındırıyor değil mi? Var içinde var. Çok güzel ya. Nasıl yazmışlar onu oraya? Helal olsun. 100 yıldan fazla var Kur'an-ı Kerim. O da mı? Bu Kur'an-ı Kerim'de 100 yıldan fazla. Fark abi çok sağ ol. Çok teşekkür ettim. Bu dünyada en değerli şey bilgidir. Onu da sen bize verdin. Eksik olma abi. Evet. Müzemizden çıktık. Çok verimliydi. Şimdi pazar yerine geçeceğiz. Tabii onun öncesinde bir şey atıştırmamız lazım. Sabah 5'te Semerkant'tan çıktık. Hala bir şey yemedik. Çok açız yani.